Kırmızı başlıklı kız. Bir zamanlar tüm güzellerin en güzeli küçük bir köylü kızı varmış. Annesi onu çok severmiş ama büyük annesi kadar değilmiş. Bu iyi kalpli büyük anne ona kırmızı bir başlık yapmış ve bu başlık küçük kıza o kadar yakışmış ki her yerde ona kırmızı başlıklı kız denmiş. Bir gün annesi kurabiye pişirip kızını yanına çağırmış. "Git bak bakalım büyük annen nasıl?" demiş. "Hastaymış diyorlar. Kurabiyelerle şu küçük tereyağını da götür." Kırmızı başlıklı kız, başka bir köyde yaşayan büyük annesinin yanına gitmek için hemen yola koyulmuş. Ormandan geçerken kendisini yemeyi çok isteyen ama oduncular yüzünden cesaret edemeyen bir kurtla karşılaşmış. Kurt nereye gittiğini sormuş. Ormanda durup bir kurdu dinlemenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeyen zavallı kız şöyle demiş: "Büyük annemin yanına gidiyorum. Ona annemin gönderdiği kurabiyeler ile tereyağını götüreceğim." "Çok uzaklarda mı bu büyük anne?" diye sormuş kurt. "Ah, evet," demiş kırmızı başlıklı kız. "Şurada, şu tepede gördüğünüz değirmenin de arkasında, köydeki ilk evde." "Ne güzel," demiş kurt. "Ben de bir görmek isterim. Ben bu yoldan gideyim, sen de şu yoldan git. Bakalım ilk hangimiz önce varacak?" Kurt daha kısa yoldan var gücüyle koşmaya başlamış. Küçük kız da daha uzun yoldan fındıkları toplayıp kelebeklerin peşinden koşarak karşısına çıkan çiçeklerden buket yaparak yürümüş. Kurdun büyük annenin evine varması çok uzun sürmemiş. Kapıyı çalmış. Tak tak. "Kim o?" "Benim büyük anne, kırmızı başlıklı kız," demiş kurt sesini değiştirerek. "Annemin gönderdiği kurabiyeler ile tereyağını getirdim sana." Hastalığı yüzünden yatağından kalkamayan büyük anne bağırmış. "İpi çek, kilit kalkar." İpi çekince kapı açılmış. Kurt, zavallı kadının üstüne atlayıp bir lokmada onu yutmuş çünkü 3 gündür hiçbir şey yemiyormuş. Sonra kapıyı kapayıp büyük annenin yatağına saklanarak beklemeye başlamış. Kırmızı başlıklı kız da birkaç dakika sonra gelip kapıyı çalmış. Tak tak. "Kim o?" Kurdun kalın sesini duyan kırmızı başlıklı kız, başta korkmuş ama büyük annesinin nezle olduğunu düşünerek cevap vermiş. "Benim büyük anne, kırmızı başlıklı kız. Annemin gönderdiği kurabiyeler ile tereyağını getirdim sana." Kurt sesini biraz incelterek bağırmış. "İpi çek, kilit kalkar." Kırmızı başlıklı kız ipi çekince kapı açılmış. Onun girdiğini gören kurt yatakta, yorganın altına saklanarak şöyle demiş: "Kurabiyelerle tereyağını sandığın üzerine koy da gel yanıma yat bakalım." Kırmızı başlıklı kız yatağa girmiş. Büyük annesinin geceliği içinde nasıl göründüğüne çok şaşırarak bağırmış. "Kolların ne kadar da uzun büyük anne. Sana daha iyi sarılabilmek için yavrum. Bacakların ne kadar da güçlü büyük anne. Daha iyi koşabilmek için yavrum. Kulakların ne kadar da iri büyük anne. Daha iyi duyabilmek için yavrum. Gözlerin ne kadar da büyük büyük anne. Daha iyi görebilmek için yavrum. Dişlerin ne kadar da sivri büyük anne. Seni daha iyi yiyebilmek için." Kurt bu son sözleri söyleyip kırmızı başlıklı kızın üstüne atlayarak onu da midesine indirmiş. Uyuyan güzel. Bir zamanlar bir kral ile bir kraliçe varmış. Çocuk sahibi olamadıkları için tarif edilemeyecek derecede sinirlilermiş. Dünyanın tüm sularını gezmişler, adaklar adamışlar, hacca gitmişler, dualar etmişler ama hiçbiri bir işe yaramamış. Gel zaman git zaman kraliçe nihayet hamile kalmış ve bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Güzel bir vaftiz töreni düzenlemişler. Ülkede bulunabilecek tüm perileri, ki 7 tane varmış, küçük prensese vaftiz annesi ilan etmişler. Böylece her biri o zamanlar perilerin adeti olduğu üzere bu bebeğe bir armağan bahşetmiş. Prenses de bu sayede akla gelebilecek tüm mükemmelliklere sahip olmuş.
Vaftiz töreninin ardından tüm misafirler kralın sarayına gitmiş. Orada periler için büyük bir şölen hazırlanmış. Her birinin önüne bir kaşık, bir çatal ve pırlantalarla, yakutlarla süslü, altın bir bıçak barındıran, som altın kutusuyla muhteşem bir çatal bıçak takımı yerleştirilmiş. Herkes masadaki yerini aldığı sırada bir kuleden çıkmayalı 50 yıldan fazla olduğu için kutlamaya davet edilmemiş, öldüğüne yahut büyülendiğine inanılan yaşlı bir peri girmiş içeri. Kral, onun önüne de bir çatal bıçak takımı koyulmasını istemiş ama diğerlerininki gibi som altından bir kutusu olmayacakmış, zira bu kutular 7 peri için sayılı yapılmış. İhtiyar peri aşağılandığını düşünmüş ve dişlerinin arasında birkaç tehdit savurmuş. Yanında oturan genç perilerden biri onu duymuş ve küçük prensese kötücül bir armağan bahşedebileceğini tahmin etmiş. Yemek biter bitmez içlerindeki en büyük periyle konuşmak ve mümkünse ihtiyar perinin zarar vermesini önlemek için bir duvar halısının arkasına saklanmış. Bu sırada periler yetenekleri prensese bahşetmeye başlamış. En gençleri ona dünyanın en güzeli olmayı bağışlamış. İkincisi bir meleğin zekasını, üçüncüsü yaptığı her şeyde takdire şayan bir zarafete sahip olmayı, dördüncüsü çok iyi dans edebilmeyi, beşincisi bülbül gibi şakımayı, altıncısı ise her türlü enstrümanı ustalıkla çalabilmeyi bahşetmiş. Sıra yaşlı periye gelince başını yaşlılığından ziyade öfkesinden sallamış ve prensesin eline bir iğne batacağını, bu yüzden öleceğini söylemiş. Bu korkunç musibet oradaki herkesi ürpertmiş ve ağlamayan kimse kalmamış. Tam o anda genç peri halının arkasından çıkıp yüksek sesle şunları söylemiş. "İçiniz rahat olsun, kral ile kraliçem, kızınız bundan ölmeyecek. Doğru, benden yaşça büyük bir perinin yaptığını tamamen bozacak güce sahip değilim. Prensesin eline bir iğne batacak ama ölmek yerine 100 yıllık derin bir uykuya dalacak. Sonunda da bir kralın oğlu gelip onu uyandıracak." Kral, ihtiyar perinin açıkladığı musibeti önlemek için hemen bir ferman çıkararak insanların örgü örmesini yasaklamış ve evde iğne bulundurmanın cezasını ölüm olarak belirlemiş. 15-16 yılın ardından kral ile kraliçe yazlık evlerinden birine gittiklerinde genç prenses şatoda koşturarak bir o odaya, bir ötekine girmiş. Küçük bir kulenin çatı katındaki ufak odaya kadar çıkmış. Burada yaşlı bir hizmetçi kadın tek başına yün örüyormuş. Bu kadıncağız kralın yasağını duymamış. "Ne yapıyorsunuz acaba?" diye sormuş prenses. "Örgü örüyorum yavrucuğum," demiş onu tanımayan ihtiyar. Çok tez canlı olduğu ve zaten perilerin kararı da bu yönde geliştiği için iğne eline aldığı gibi parmağına batmış. Önce biraz sersemleyen prenses sonunda bayılmış. "Ah ne güzel," demiş prenses. "Bana da verin, bakalım aynısını yapabilecek miyim?" Ne yapacağını bilemeyen yaşlı kadın hemen yardım çığlığı atmış. Dört bir yandan insanlar gelmiş. Prensesin yüzüne su dökmüşler, kıyafetlerini gevşetmişler, bileklerine vurmuşlar. Macaristan kraliçesinin suyuyla şakaklarını ovmuşlar. Ama hiçbir şey onu geri getirememiş. Kargaşadan haberdar edilen kral, kehaneti hatırlamış ve periler öyle söylediğine göre her şeyin olacağına varacağını düşünerek prensesi sarayın en güzel odasındaki altın ve gümüş işlemeli bir yatağa yatırmış. Genç kız o kadar güzelmiş ki meleğe benziyormuş. Her ne kadar bayılmış olsa da tenindeki canlılık kaybolmamış. Yanakları pembe, dudakları mercan rengiymiş. Sadece gözleri kapalıymış ama hafif hafif nefes aldığı duyulabiliyormuş ki bu da ölmediğine işaretmiş. Kral, uyanma vakti gelene kadar onu huzur içinde uyumaya bırakmalarını emretmiş. Prensesi 100 yıllık bir uykuya mahkum ederek hayatını kurtaran iyi peri, genç kızın başına bu kaza geldiğinde 12.000 fersah ötedeki Matakin krallığındaymış. 7 fersahlık çizmelere sahip, bunlar tek adımda 7 fersah yürümeyi sağlayan çizmelermiş
bir cüce tarafından hemen haberdar edilmiş. Peri çabucak yola çıkmış ve 1 saat sonra ejderhaların çektiği ateşli bir arabayla geldiği görülmüş. Kral onu karşılayıp arabasından inmesine yardım etmiş. Peri, kralın yaptığı her şeyi onaylamış ama çok ileri görüşlü olduğundan uyandığında kendini bu eski şatoda yapayalnız bulacak prensesin buna çok üzüleceğini düşünmüş. Bu yüzden işte şunları yapmış. Asasıyla mürebbiyelere, nedimelere, oda hizmetçilerine, asilzadelere, subaylara, uşaklara, aşçılara, aşçı yamaklarına, ayakçılara, muhafızlara, askerlere, kapı görevlilerine, o şatodaki her şeye, kral ile kraliçe hariç dokunmuş. Ayrıca seyislerle birlikte ahırdaki tüm atlara, çiftlikteki büyük av köpeklerine ve prensesin yatağının başında bekleyen küçük köpeği Puf'a da dokunmuş. Bunun üzerine hepsi efendileri uyanana kadar uyanmamak üzere uykuya dalmışlar. Böylece zamanı geldiğinde ona hizmet etmeye hazır olacaklarmış. Ateşin üstündeki hepsi keklik ve sülünle dolu şişler bile uykuya dalmış. Bütün bunlar bir anda olmuş. Perilerin işleri uzun sürmezmiş. Kral ile kraliçe sevgili çocuklarını öptükten sonra şatoyu terk etmişler ve buraya yaklaşılmasını yasaklamışlar. Bu yasak çok da gerekli değilmiş. Zira 15 dakikaya kalmadan etrafında o kadar çok büyüklü küçüklü ağaç, iç içe geçmiş böğürtlen çalıları ve dikenler büyümüş ki ne bir insan ne de bir hayvan oradan geçebilirmiş. Öyle ki şato kulelerinin tepesi ancak çok uzaklardan bakılırsa seçilebiliyormuş. Bunun da perinin işi olduğuna hiç şüphe yokmuş. Böylece prenses uyurken meraklı gözlerden korkmalarına gerek kalmamış. 100 yıl sonra hüküm süren kralın oğlu, uyuyan prensesten başka bir ailedenmiş ve o taraflarda ava çıktığında sık ağaçlı geniş ormanın üstünden görünen kulelerin ne olduğunu sormuş. Herkes kendi duyduğunca yanıtlamış. Bazıları ruhlarla dolu eski bir şato olduğunu, bazıları da bölgedeki tüm büyücülerin ayinlerini orada yaptığını söylemiş. En yaygın görüş, şatoda bir gulyabani'nin yaşadığı ve yakalayabildiği tüm çocukları rahatça yiyebilmek için oraya götürdüğüymüş. Söylenene göre bu gulyabani kimse onu takip etmesin diye yalnızca kendisinin geçebileceği ağaçlardan bir geçit yaratmış. Yaşlı bir köylü sözü alıp şöyle deyince prens artık neye inanacağını bilememiş. "Prensim, bundan 50 yıl önce babam demişti ki bu şatoda görüp görülebilecek en güzel prenses varmış. Bu prenses orada 100 yıl yatacakmış ve seçilmiş bir kral oğlu onu uyandıracakmış." Bu sözler üzerine genç prensin içinde yanardağlar patlamış ve hiç tereddüt etmeden böylesi güzel bir serüveni sonlandıracağına inanmış. Aşk ile şandan güç alarak meselenin ne olduğunu derhal görmeye karar vermiş. Ormana girdiği sırada tüm o büyük ağaçlar, böğürtlenler, dikenler onun geçmesine müsaade etmek için birbirlerinden ayrılmış. Girdiği geniş yolun sonunda gördüğü şatoya doğru ilerlemiş. Onu asıl şaşırtansa o geçer geçmez ağaçlar tekrar kapandığı için yanındakilerden hiçbirinin arkasından gelememesi olmuş. Yoluna devam etmekten vazgeçmemiş çünkü genç ve sevdalı bir prens her zaman cesurdur. Büyük bir ön avluya girmiş, orada gördükleri onu oracıkta korkudan dondurabilirmiş. Ürpertici bir sessizlik varmış. Ölüm imgesi her yerde kendini gösteriyormuş. Ölü gibi görünen insan ve hayvan bedenleri her tarafı sarmış. Buna rağmen muhafızların sivilceli burunlarını ve kırmızı yüzlerini görünce yalnızca uykuda olduklarını anlamış. İçinde hala birkaç damla şarap bulunan bardaklar da içerken uyuyakaldıklarını gösteriyormuş. Mermer döşeli geniş bir avluyu geçip merdivenleri çıkmış. Omuzlarında tüfekleriyle horul horul horuldayan gardiyanların yan yana dizili yattığı bir salona girmiş.
Kimileri ayakta, kimileri oturarak uyuyan hanımlar ve beylerle dolu birkaç odadan geçmiş. Baştan başa yaldızlı bir odaya girmiş ve perdeleri her yandan açık bir yatağın üstünde şimdiye kadar gördüğü en güzel manzarayla karşılaşmış. Göz kamaştırıcı ışıltısında ilahi bir şeyler barındıran 15-16 yaşlarında bir prenses. Gözlerine inanamayıp titreyerek yaklaşmış ve prensesin yanına oturmuş. O esnada büyü sonlanmış. Uyanan prenses, ilk bakış için fazlasıyla şefkat barındıran gözleriyle "Siz misiniz prensim?" diye sormuş. "Beni ne kadar çok beklettiniz." Bu sözlerden ama daha çok da konuşma tarzından etkilenen prens, ona sevincini ve minnettarlığını nasıl göstereceğini bilememiş. Onu kendinden çok sevdiğini söylemiş. İki lafı bir araya getirememesi, prensesi daha çok memnun etmiş. Sonuçta aşk ne büyükse, kendini ifade etmek de o kadar zorlaşır. Prens, prensesten daha çok utanmış ki buna da şaşmamak gerek. Prensesin o zamana dek ne söyleyeceğini düşünmek için bolca vakti olmuş çünkü görünüşe göre iyi peri böyle uzun bir uyku sırasında ona güzel rüyalar görme zevki bahşetmiş. Nihayet 4 saati aşan konuşmalarının sonunda birbirlerine söyleyeceklerinin henüz yarısına bile gelmemişler. Bu sırada tüm saray da prensesle beraber uyanmış. Herkes işinin başına dönmeyi düşünmüş ve aşık olmadıkları için açlıktan ölüyorlarmış. Diğerleri gibi bir oraya, bir buraya koşturan Nedime sabırsızlanmış ve prensese yemeğin hazır olduğunu söylemiş. Prens, prensesin kalkmasına yardım etmiş. Prenses baştan aşağı gösterişli kıyafetler içindeymiş. Ama prens ona büyük annesi gibi giyindiğini, yakasının kalktığını söylememiş çünkü bu haliyle de güzelmiş. Duvarları ayna kaplı bir salona geçmişler ve hizmetçilerin servis ettiği yemekleri yemişler. Kemanlar ve obualarla neredeyse 100 yıldır çalınmamalarına rağmen eski ama mükemmel parçalar icra edilmiş. Yemekten sonra hiç vakit kaybetmeden başrahip onları şatonun şapelinden evlendirmiş. Nedime de onlar için perdeyi çekmiş. Az uyumuşlar çünkü prensesin zaten çok da ihtiyacı yokmuş. Prens de muhtemelen babası onun için endişeleneceğinden sabah olur olmaz şehre doğru yola çıkmış. Prens döndüğünde babasını avlanırken ormanda kaybolduğunu, geceyi bir kömürcünün kulübesinde geçirdiğini, adamın ona kara ekmek ve peynir verdiğini söylemiş. İyi bir adam olan kral ona inanmış ama annesi hemen hemen her gün ava çıkmaya başladığını ve 2-3 gece dışarıda kaldığı zaman hep bir mazereti olduğunu görünce buna pek ikna olmamış. Oğlunun bir sevgilisi olduğundan şüphesi kalmamış. Prens, prensesle 2 yıldan fazla yaşamış. İkiz kız çocukları olmuş. İlkinin adı Seher, ikincinin adı Gündüzmüş. Zira kız kardeşinden daha güzelmiş. Kraliçe birkaç kez oğluna ağzını aramak maksadıyla insanın hayatta mutlu olması gerektiğini söylemiş ama prens bu sırrını ona açmaya cesaret edememiş. Annesini çok sevmesine rağmen ondan korkuyormuş çünkü kadın dev ırkındanmış. Kral da onunla sadece serveti yüzünden evlenmiş. Hatta sarayda kraliçenin bazı dev alışkanlıklarına sahip olduğu ve yanından geçen küçük çocukları görünce üstlerine atlamamak için kendini zor tuttuğu söyleniyormuş. Prens de bu yüzden ona asla bir şey demiyormuş. Nitekim 2 yıl sonra kral ölüp prens başa geçince evliliğini alenen ilan etmiş ve büyük bir törenle karısını yani yeni kraliçeyi şatosuna götürmüş. Kraliçe 2 çocuğunu 2 yanına alıp başkente muhteşem bir giriş yapmış. Bir süre sonra kral, komşu imparator Kantalabute savaş açmış. Tüm yaz savaşta olacağı için karısına ve çocuklara göz kulak olmasını söyleyerek krallığın yönetimini annesine bırakmış. O gider gitmez kraliçe anne kendi korkunç emellerine daha kolay kavuşabilmek için
gelinini ve torunlarını kır evine göndermiş. Birkaç gün sonra kendisi de oraya gitmiş. Bir akşam kahyasına şöyle demiş: "Yarın akşam yemeğinde küçük seheri yemek istiyorum." "Nasıl olur kraliçem?" demiş kahya. "İstiyorum işte," demiş kraliçe ve bunu taze et yemek isteyen bir dev tonunda söylemiş. "Hem de hardal soslu yemek istiyorum." Bu zavallı adam devle oyun oynamaması gerektiğini açıkça görmüş ve büyük bıçağını alıp küçük Seher'in odasına gitmiş. O sıralar 4 yaşında olan Seher, hoplayıp zıplayarak güle oynaya kahyanın boynuna atlamış ve ondan şeker istemiş. Adam ağlamaya başlamış, bıçağı elinden düşürmüş. Arka avluya gidip küçük bir kuzu kesmiş ve onu öyle güzel soslamış ki, efendisi daha önce hiç bu kadar leziz bir şey yemediğini söylemiş. Bu sırada adam Seher'i oradan uzaklaştırıp avlunun dibindeki evlerinde saklaması için karısına emanet etmiş. 8 gün sonra kötü kraliçe kahyasına şöyle demiş: "Akşam yemeğinde küçük gündüzü yemek istiyorum." Kahya cevap vermemiş, çareyi geçen seferki gibi kraliçeyi kandırmakta bulmuş. Gündüzü aramaya gitmiş ve onu elinde küçük bir kılıçla büyük bir maymuna karşı askercilik oynarken bulmuş. Onu da küçük Seher'in yanına saklaması için karısına götürmüş ve yemekte gündüz yerine çok taze bir oğlak eti vermiş. Dev kadın bunu da çok beğenmiş. İşler o vakte kadar çok iyi gitmiş ama bir akşam kötü kraliçe şöyle demiş: "Bu sefer kraliçeyi yemek istiyorum. Sosu da çocuklarınınkiyle aynı olsun." İşte o zaman zavallı kahya onu bir kez daha kandırmaktan ümidi kesmiş. Genç kraliçe uyuduğu 100 yıl sayılmazsa 20 yaşını geçmiş. Teni güzel ve beyaz olmasına rağmen eti biraz sertmiş ve kahya çiftlikte bu kadar sert bir hayvan bulamayacağını düşünmüş. Kendi hayatını kurtarma güdüsüyle mecburen kraliçeyi boğazlamaya karar vermiş ve işi tek seferde bitirmek için üst kata çıkmış. Elinde hançeriyle sinirden titreyerek genç kraliçenin odasına girmiş. Yine de onu gafil avlamak istememiş ve anne kraliçeden aldığı emri yerine getirmeye geldiğini söylemiş. "Göreviniz neyse onu yapın," demiş genç kraliçe boynunu uzatarak. "Size verilen emri yerine getirin. Çocuklarımı görmüş olurum. O canımdan çok sevdiğim çocuklarımı." Ona hiçbir açıklama yapılmadığından kızlarının öldüğünü sanıyormuş. "Hayır, hayır kraliçem," demiş zavallı kahya. "Ölmeyeceksiniz. Çocuklarınızı bir daha görmenizin önünde bir engel de yok. Ama bu sadece benim evimde mümkün, çünkü onları oraya sakladım. Kraliçeyi de sizin yerinize genç bir geyiğin etini yedirerek kandıracağım." Kahya onu hemen kendi evine götürmüş. Genç kraliçe orada çocuklarıyla sarılıp ağlaşırken, kötü kraliçenin akşam yemeği için dişi bir geyik hazırlamış. Anne kraliçe sanki genç kraliçenin etiymiş gibi aynı iştahla yemiş. Bu vahşetten çok memnun kalmış ve dönüşte krala, kraliçeyle 2 çocuğunu azgın kurtların yediğini söylemeye hazırlanıyormuş. Bir akşam her zamanki gibi ciğerlerine biraz taze et kokusu çekmek için şatonun avlularında dolaşırken aşağıdaki odaların birinden gündüzün ağladığını duymuş, yaramazlık yaptığı için annesi onu azarlıyormuş. Ayrıca küçük Seher'in kardeşini affetmesi için annesine yalvardığı da duyuluyormuş. Dev, kraliçeyle çocukların sesini tanımış ve kandırıldığı için deliye dönmüş. Hemen ertesi sabah herkesi korkudan titreten bir sesle avlunun ortasına büyük bir fıçı getirilmesini emretmiş. Kraliçeyle çocuklarını, kahyayı, karısını ve onların çocuklarını atmak için fıçıyı kara kurbağaları, engerekler, kara yılanlar ve çıngıraklı yılanlarla doldurtmuş. Zavallı insanları da elleri arkadan bağlı getirmelerini emretmiş. Fıçının başına gelmişler ve cellatlar tam onları içine atmaya hazırlanıyormuş ki, bu kadar erken dönmesi beklenmeyen kral at üstünde avluya girmiş. Büyük bir şaşkınlıkla bu korkunç manzaranın ne anlama geldiğini sormuş. Kimse bir şey demeye cesaret edememiş. İşte o zaman korkunç bir öfkeye kapılan dev, fıçıya kendisi atlamış ve içindeki hayvanlar tarafından bir anda yutulmuş.
Kral üzülmeden edememiş elbette. Sonuçta bu dev onun annesiymiş ama kısa sürede güzel karısı ve çocuklarıyla acısını atlatmış. Mavi Sakal. Bir zamanlar şehirde ve kırda çok güzel evlere, altın ve gümüş kaplama sofra takımlarına, işlemeli mobilyalara ve hepsi yaldızlı at arabalarına sahip bir adam varmış ama ne yazık ki bu adamın sakalları maviymiş. Bu sakal onu o kadar çirkin, o kadar korkunç gösteriyormuş ki onu görüp de kaçmayan tek bir kadın yokmuş. Bu adamın komşularından biri çok güzel 2 kızı olan asil bir hanımefendiymiş. Adam bu kızlardan biriyle evlenmek için izin istemiş, hangi kızla evleneceğinin seçimini de anneye bırakmış. Kızların ikisi de onu istememiş ve mavi sakallı bir adamla evlenemeyeceklerine karar vererek teklifi sürekli birbirlerine yönlendirmişler. İstememelerin en önemli sebeplerinden biri de adamın daha önce birkaç evlilik yapmış olması ve o kadınlara ne olduğunu kimsenin bilmemesiymiş. Mavi Sakal, birbirlerini daha iyi tanımaları için kızları, annelerini, en iyi 3-4 arkadaşını ve mahalleden birkaç genci kır evlerinden birine götürmüş. Orada tam 8 gün kalmışlar. Yürüyüşler, avlanma ve balık tutma gezileri, danslar, ziyafetler, atıştırmalıklarla geçmiş bu tatil. Hiç uyumuyorlar. Tüm geceyi oyunlar oynayarak geçiriyorlarmış. Her şey o kadar güzelmiş ki küçük kardeş, ev sahibinin artık o kadar da mavi sakallı olmadığını ve çok dürüst bir adam olduğunu düşünmeye başlamış. Şehre döner dönmez de evlilik gerçekleşmiş. 1 ay sonra mavi sakal karısına önemli bir iş için en az 6 haftalık bir taşra seyahatine çıkmak zorunda olduğunu söylemiş. Yokluğunda keyfine bakmasını, yakın dostlarını çağırmasını, isterlerse onları kır evine götürmesini, kendini kesinlikle kısıtlamamasını istemiş. Şöyle demiş: "İşte bunlar 2 büyük dolabın anahtarları. İşte her gün kullanmasak da altın ve gümüş sofra takımınınkiler. İşte altınlarımı ve gümüşlerimi sakladığım kasaların anahtarları. Bunlar mücevherlerimin olduğu çekmeceninkiler. Bu da tüm daireleri açan ana anahtar. Şu küçük anahtar, alt dairedeki geniş koridorun sonunda yer alan küçük odanın anahtarı. Her şeyi açın, her yere gidin ama bu küçük odaya girmenizi yasaklıyorum. Hatta öyle yasaklıyorum ki olur da orayı açarsanız sizi gazabımdan hiçbir şey kurtaramaz." Kadın bu isteğe uyacağına söz vermiş. Mavi Sakal da ona sarılıp öptükten sonra arabasına binerek yola çıkmış. Komşular ve yakın arkadaşları davet edilmeyi bile beklemeden genç gelinin evine gitmişler. Kocası oradayken o korkunç mavi sakalı yüzünden ziyarete cesaret edemediklerinden şimdi evindeki tüm zenginlikleri görmek için sabırsızlanıyorlarmış. Eve girer girmez hepsi birbirinden güzel, birbirinden zengin odalara, dolaplara, gardıroplara göz atmışlar. Sonra eşya odalarına çıkmışlar. Halıların, yatakların, kanepelerin, kabinlerin, masaların ve aynaların hem sayısına hem de güzelliklerine hayran kalmışlar. Özellikle kimileri yaldızlı, kimileri gümüş kenarlı, şimdiye kadar gördüklerinin en güzeli ve en muhteşemi aynalarda tepeden tırnağa kendilerine bakmışlar. Arkadaşlarının mutluluğunu kıskanmadan edememişler ama kadın alt dairedeki küçük odayı açmak için sabırsızlandığından tüm bu zenginlikleri gösterirken çok da eğlenememiş. Sonunda merakına yenik düşmüş ve arkadaşlarının yanından ayrılmanın nezaketsizce olacağını düşünmeden gizli bir merdivenden alt kata inmiş. Öylesine acele ediyormuş ki 2-3 kez az kalsın boynunu kırıyormuş. Küçük odanın kapısına gelince kocasının yasağını aklına getirerek ve sözünü dinlemediği için başına bir talihsizlik geleceğini düşünerek bir süre durmuş ama içeri girme fikrinin cazibesi son derece güçlüymüş. Dayanamayıp küçük anahtarı almış ve titreyerek küçük odanın kapısını açmış. İlk başta bir şey görmemiş çünkü pencereler kapalıymış.
Birkaç dakika sonra zeminin pıhtılaşmış kanla kaplı olduğunu ve bu kan birikintilerinden duvarlara bağlanmış kadın cesetlerinin yansıdığını görmeye başlamış. Bunlar Mavi Sakal'ın evlendiği ve birbiri ardına boğazladığı kadınlarmış. Korkudan öleceğini sanmış ve az önce kilitten çıkardığı anahtar elinden düşmüş. Biraz kendine geldikten sonra anahtarı alıp kapıyı kapamış. Hızla odasına çıkmış ama o kadar heyecanlanmış ki bir türlü sakinleşememiş. Oda anahtarının kanla kaplı olduğunu fark edince 2-3 kez silmeye çalışmış ama leke çıkmıyormuş. Boş yere yıkamış, hatta kumla ve yağla ovmayı denemiş fakat başarılı olmamış çünkü anahtar sihirliymiş. Onu tamamen temizlemenin bir yolu yokmuş. Bir taraftaki kanı sildiğinde diğer tarafta leke yeniden beliriyormuş. Mavi Sakal aynı akşam geri dönmüş. Yolda olduğu sırada ilgilenmeye gittiği işin kendi lehine sonuçlandığını bildiren bir mektup aldığını ve bu nedenle erken döndüğünü söylemiş. Karısı buna çok sevindiğini göstermek için elinden geleni yapmış. Ertesi gün Mavi Sakal anahtarları geri istemiş. Onları alırken karısının ellerinin titrediğini görünce neler olup bittiğini kolayca tahmin etmiş. Küçük odanın anahtarı neden diğerlerinin yanında değil diye sormuş. Yukarıda masamın üzerinde bırakmıştım. Öyleyse onu da getirin. Genç kadın birkaç bahane daha uydurmuş ama sonunda anahtarı getirmesi gerekmiş. Mavi Sakal anahtara baktıktan sonra "Üzerinde neden kan var?" diye sormuş. "Bilmiyorum," demiş zavallı kadın. Bir ölüden bile daha solgunmuş. "Bilmiyorsunuz ha?" demiş Mavi Sakal. "Ben biliyorum ama küçük odaya girmek istediniz. Girdiniz oraya değil mi? Şimdi de orada gördüğünüz kadınların yanında yerinizi alacaksınız." Kadın ağlayarak, özür dileyerek kocasının ayaklarına kapanmış, sözünü dinlemediği için çok pişman olduğunu söylemiş. O güzel ve boynu bükük haliyle bir kayayı bile yumuşatabilirmiş ama Mavi Sakal'ın kayadan bile daha sert bir kalbi varmış. "Ölmeniz gerek," demiş. "Hem de hemen. Madem öleceğim, bari Tanrı'ya dua etmem için biraz zaman verin," demiş kadın yaşlı gözlerle ona bakarak. "Size 10 dakika veriyorum, bir saniye fazlası olmaz." Kadın yalnız kalınca hemen kız kardeşine seslenerek şöyle demiş. "Kardeşim anne, kızın ismi buymuş. Yalvarırım kulenin tepesine çık. Erkek kardeşlerimin gelip gelmediğine bak. Bugün geleceklerine söz vermişlerdi. Eğer onları görürsen acele etmeleri için bir işaret yap." Kardeşi anne kulenin tepesine çıkmış. Zavallı kadın 2'de bir ona şöyle sesleniyormuş. "Anne, kardeşim, kimse gelmiyor mu?" "Tozların ardındaki güneşten ve yeşeren çimenlerden başka bir şey görmüyorum," diyormuş kardeşi. Bu sırada Mavi Sakal elinde kocaman palası karısına avazı çıktığı kadar bağırıyormuş. "Çabuk in, yoksa ben çıkacağım. Lütfen biraz daha izin verin," demiş karısı ve hemen yine kardeşine seslenmiş. "Anne kardeşim, kimse gelmiyor mu? Tozların ardındaki güneşten ve yeşeren çimenlerden başka bir şey görmüyorum." "Çabuk in," diye bağırmış Mavi Sakal. "Yoksa oraya geliyorum." "İniyorum," demiş karısı ve yine bağırmış kardeşine. "Anne, kardeşim, kimse gelmiyor mu?" "Görüyorum," demiş kardeşi anne. "Büyük bir toz bulutu bu tarafa doğru geliyor." "Kardeşlerim mi?" "Ne yazık ki hayır, bir koyun sürüsü." "İnmeyecek misin?" diye bağırmış Mavi Sakal. "Bir dakika," demiş karısı ve yine kardeşine seslenmiş. "Anne kardeşim, kimse gelmiyor mu?" "Görüyorum," demiş anne. "2 süvari bu yana doğru geliyor ama çok uzaktalar. Tanrı'ya şükürler olsun. Bunlar kardeşlerimiz. Acele etmeleri için el sallıyorum." Mavi Sakal öyle bir bağırmış ki tüm ev sallanmış. Zavallı kadın aşağı inmiş ve yaşlı gözleri darmadağınık saçlarıyla yine kocasının ayaklarına kapanmış. "Bu hiçbir işe yaramaz," demiş Mavi Sakal. "Ölmeniz gerek." Sonra
Bir eliyle saçlarından tutup diğer eliyle de palayı havaya kaldırarak kafasını uçurmaya yeltenmiş. Zavallı kadın ona dönüp ızdırap dolu gözlerle bakarak kendisini ölüme hazırlamak için 1-2 dakika daha vermesini rica etmiş. "Hayır, hayır, ruhunuzu Tanrı'ya emanet edin," demiş mavi sakal ve kolunu kaldırıp. Tam o anda kapıya öyle şiddetle vurulmuş ki mavi sakal birden durmuş. Kapı açıldığı anda 2 süvari hemen içeri dalıp ellerinde kılıçlarla mavi sakalın üstüne koşmuş. Mavi sakal karısının kardeşlerini tanımış. Biri süvari eri, diğeri silahşormuş. Bu yüzden canını kurtarmak için topuklarına vura vura kaçmış. Ama 2 birader onu o kadar yakından takip etmiş ki daha basamaklara varamadan yakalamışlar. Göğsüne kılıç saplayıp öldürmüşler. Zavallı kadın neredeyse kocası kadar ölüymüş. Kalkıp kardeşlerine sarılacak kadar bile dermanı yokmuş. Mavi sakalın mirasçısı olmadığı için tüm mal varlığı kadına kalmış. Bunun bir kısmını kız kardeşi Anne'ı uzun zamandır sevdiği genç bir beyefendiyle evlendirmek için kullanmış. Bir kısmıyla erkek kardeşleri için kaptanlık belgesi almış. Kalanı da mavi sakalla geçirdiği kötü zamanları ona unutturan çok dürüst bir adamla evlenmek için harcamış. Çizmeli Kedi. Değirmencinin biri vefatının ardından çocuklarına tüm mal varlığını, yani değirmenini, eşeğini ve kedisini bırakmış. Miras hemen paylaşılmış, ne bir noter çağrılmış ne de bir avukat. Zaten şuncacık mirası da çok geçmeden yiyeceklermiş. En büyükleri değirmeni almış, ortancaları eşeği, en küçükleri de kediyi. Küçük kardeş kendi payına ufacık bir kedinin kalmasını kabullenemiyor, kendi kendine şöyle diyormuş: "Kardeşlerim güçlerini birleştirerek dürüst bir hayat sürebilecekler. Bense kedimi yiyip derisinden kürk yaptıktan sonra açlıktan öleceğim." Bu konuşmayı duyan ama duymamış gibi yapan kedi, vakur ve ciddi bir tonda karşılık vermiş. "Üzülmeyin efendim. Bana sadece bir çanta ve çalılıklarda yürüyebilmem için bir çift çizme vermeniz yeterli. Sandığınız kadar kötü durumda olmadığınızı göreceksiniz." Kedinin sahibi bu sözlere pek inanmasa da, onun fareleri ve sıçanları yakalarken sergilediği çevik hareketleri, sinsi numaraları görmüş. Mesela bir keresinde ölü numarası yapmak için kendisini baş aşağı sarkıtmış, bir keresinde de bir un çuvalının içine saklanmış. Küçük kardeş bu sefaletinden kurtulma konusunda ümidini kesmemiş. Kedi istediklerini elde edince çizmelerini ustalıkla giymiş ve çantasını boynuna geçirip 2 ön patisiyle ipleri tutarak tavşanlarla dolu bir ormana girmiş. Çantasına biraz kepek ve yabani marul koymuş. Ölmüş gibi yere uzanarak dünyanın kurnazlıkları konusunda cahil kalmış genç bir tavşanın gelip bunları yemesini beklemiş. Daha yatar yatmaz amacına ulaşmış. Şapşal bir tavşanın çantaya girmesiyle ipleri hemen çeken usta kedi, onu yakalayıp acımasızca öldürmüş. Avıyla gurur duyarak krala gitmiş ve onunla konuşmak istemiş. Onu majestelerinin önüne çıkarmışlar. İçeri girdiğinde eğilip şöyle demiş krala: "İşte efendim, Karabas Markisi'nin sahibine vermek istediği isim buymuş, onun adına size sunmamı istediği yabani tavşan. Sahibine teşekkür ettiğimi söyle," demiş kral. Çok mutlu etti beni. Başka bir sefer bir buğday tarlasına saklanmaya gitmiş, çantasını yine açık bırakmış. 2 keklik çantaya girince ipleri çekip ikisini de yakalamış. Sonra yabani tavşanda yaptığı gibi kralın huzuruna çıkmış. Kral 2 kekliği zevkle alıp karşılığında bir hediye vermiş. Kedi böyle 2-3 ay boyunca avladıklarını sahibi adına krala götürmeye devam etmiş. Bir gün kralın nehir kıyısında kızıyla, dünyanın en güzel prensesiyle gezintiye çıkacağını öğrenince sahibine şöyle demiş:
Eğer tavsiyemi dinlerseniz servetiniz hazır. Tek yapmanız gereken nehirde size göstereceğim yerde yıkanmanız. Gerisini bana bırakın. Karabas Markisi neye yarayacağını bile bilmeden kedisinin söylediklerini yapmış. Nehirde yıkandığı sırada kral oradan geçince kedi tüm gücüyle bağırmaya başlamış. "Yardım edin! İmdat! Karabas Markisi boğuluyor!" Bağırışları duyan kral başını arabanın kapısından çıkardığında kendisine birçok kez av hediyesi getiren kediyi tanımış. Muhafızlarına hemen Karabas Markisi'ne yardıma gitmelerini emretmiş. Zavallı Marki'yi nehirden çıkarırlarken kedi arabaya yaklaşıp sahibi yıkanırken hırsızların gelip kıyafetlerini çaldığını, tüm gücüyle bağırarak yardım istemesine rağmen engel olamadığını söylemiş. Matrak kedi aslında onları büyük bir kayanın altına saklamış. Kral, gardırop görevlilerine Karabas Markisi için derhal en güzel giysilerinden birini getirmelerini emretmiş. Sonra da genç adamın başını şefkatle okşamış. Ona verdikleri güzel giysiler, o güzel çehresinin etkisini, çünkü hem yakışıklı hem de iyi huyluymuş, daha da arttırdığından kralın kızı onu çok beğenmiş. Karabas Markisi ona oldukça saygılı, biraz da içten 2-3 bakış atınca prenses ona delicesine aşık olmuş. Kral onu arabaya bindirip gezintiye çıkarmak istemiş. Planının sonuç vermeye başladığını görmekten memnun kedi, önden gitmiş ve çayır biçen köylülerle karşılaşınca onlara şöyle demiş. "Ey çayır biçen insanlar! Biçtiğiniz çayırın Karabas Markisi'ne ait olduğunu krala söylemezseniz, hepiniz pastırma gibi ezileceksiniz." Kral geldiğinde bu biçicilere çayırın kime ait olduğunu sormuş. Kedinin tehdidinden korkan köylüler hep bir ağızdan "Karabas Markisi'ne" demişler. Kral, "Güzel bir mirasınız var," demiş Karabas Markisi'ne. "Görüyorsunuz efendim, her yıl bolca hasat veren bir çayırlık burası," demiş Karabas Markisi. Yine önden giden usta kedi, orakçılarla karşılaşıp onlara şöyle demiş. "Ey orak vuran insanlar! Bu buğday tarlasının Karabas Markisi'ne ait olduğunu söylemezseniz, hepiniz pastırma gibi ezileceksiniz." Kısa süre sonra oradan geçen kral, bu buğday tarlasının kime ait olduğunu öğrenmek istemiş. Orakçılar hep bir ağızdan "Karabas Markisi'ne" demişler. Kral Marki'yi daha da sevmiş. Arabanın önünden giden kedi karşılaştığı herkese aynı şeyi söylüyor, kral da Karabas Markisi'nin bu büyük mal varlığına şaşırıyormuş. Usta kedi sonunda sahibi bir dev olan güzel bir şatoya gelmiş. Bu dev şimdiye kadar görülen en zengin devmiş, kralın geçtiği tüm topraklar ona bağlıymış. Bu devin kim olduğunu ve ne yapabileceğini öğrenmeye niyetlenen kedi, şatosunun bu kadar yakınından geçip de önünde eğilme şerefine nail olmadan gitmek istemediğini söyleyerek onunla konuşmayı talep etmiş. Dev, onu bir devin elinden geldiği kadar medeni bir şekilde karşılayıp ağırlamış. "Bana her türden hayvanı dönüştürme yeteneğinizin olduğu söylendi," demiş kedi. "Mesela bir aslanı file çevirebilir misiniz?" "Doğru demişler," diye yanıtlamış dev. "İstersen kendimi bir aslana çevireyim." Kedi karşısında bir aslan görmekten o kadar korkmuş ki hemen oluklara tırmanmış ama kiremitlerin üstünde yürümekten başka bir işe yaramayan çizmeleri yüzünden çok zorlu ve tehlikeli olmuş bu. Bir süre sonra dev kendi şekline geri dönmüş ve kedi de aşağı inip çok korktuğunu itiraf etmiş. "Yeteneğinizden emin oldum ama kendinizi en küçük hayvanlara, mesela bir sıçana veya fareye dönüştürme gücüne sahip olduğunuza inanmıyorum. İtiraf edeyim, bu bana kesinlikle imkansız geliyor." "İmkansız mı?" diye bağırmış dev. "Görürsün şimdi." Bunu der demez bir fareye dönüşüp tahta döşemelerde koşmaya başlamış. Kedi onu gördüğü gibi üstüne atlayıp yemiş. Bu sırada geçerken
Devin güzel şatosunu gören kral içeri girmek istemiş. Açılır köprüdeki arabanın gürültüsünü duyan kedi hızla inip krala şöyle demiş: "Majesteleri, Karabas Markisi'nin şatosuna hoş geldiniz." "Nasıl yani?" diye bağırmış kral. "Bu şato da mı sizin? Bu avludan ve onu çevreleyen binalardan daha güzel bir şey görmedim hayatımda. İçeriye de bakalım lütfen." Marki, prensesin elinden tutup kralın peşinden gitmiş. Büyük bir salona girmişler ve devin o gün onu ziyaret edecek arkadaşları için hazırladığı muhteşem bir sofra bulmuşlar. Bu arkadaşlar, kralın orada olduğunu bildikleri için içeri girmeye cesaret edememiş. Tıpkı kızı gibi, Karabas Markisi'nin üstün nitelikleriyle büyülenen ve sahip olduğu büyük zenginliği görünce hayrete düşen kral, 5-6 içkiden sonra ona şöyle demiş: "Eğer damadım olmak isterseniz, tek bir sözünüz yeterlidir." Marki saygıyla eğilip, kralın kendisine bahşettiği onuru kabul etmiş ve aynı gün prensesle evlenmiş. Kedi de derebeyi olmuş ve artık farelerin peşinden koşmayı bırakmış. Periler, bir zamanlar 2 kızı olan dul bir kadın varmış. Büyük kız huyu olsun, yüzü olsun, ona o kadar benziyormuş ki ona bakanlar annesini görüyormuş. Anne kız öyle meymenetsiz, öyle kibirliymiş ki onlarla yaşamak mümkün değilmiş. Kibarlığı ve dürüstlüğüyle hık demiş babasının burnundan düşmüş küçük kızsa, bu özellikleri bir yana görüp görülebilecek en güzel kızlardanmış. İnsan doğal olarak kendisine benzeyeni sevdiğinden bu anne büyük kızını deli gibi seviyor, küçük kızındansa korkunç derecede nefret ediyormuş. Tüm yemekleri ona yaptırıyor, durmadan çalıştırıyormuş. Bu işlerin yanı sıra bu zavallı kız günde 2 kere evden neredeyse 1 kilometre uzaktaki pınardan su doldurup büyük testiyi getirmek zorundaymış. Bir gün bu pınarın başındayken yaşlı bir kadın gelip ondan içecek su istemiş. "Tabii ki," demiş güzel kız. Hemen testisini durulayıp pınarın en güzel yerinden su çekerek ona vermiş, rahatça içebilmesi için de testiyi alttan desteklemiş. İhtiyar kadın suyu içince şöyle demiş: "O kadar güzel, o kadar iyi, o kadar dürüstsün ki kızım, sana bir yetenek bahşetmeden buradan gidemem." Bu kadın aslında bu genç kızın dürüstlüğünün nereye varabileceğini görmek için köylü bir yaşlı kadın kılığına giren periymiş. "Sana şu yeteneği veriyorum. Söylediğin her sözden sonra ağzından bir çiçek ya da değerli bir taş çıkacak." Bu güzel kız eve vardığında pınardan bu kadar geç döndüğü için annesi onu azarlamış. "Geç kaldığım için özür dilerim anne," demiş zavallı kız. Bunları der demez ağzından 2 gül, 2 inci, 2 de büyük elmas çıkmış. "Neler görüyorum böyle," demiş çok şaşıran annesi. "Ağzından inciler, elmaslar döküldü. Yanlış görmedim değil mi? Nereden geliyor bunlar kızım?" Ona ilk kez o zaman kızım diye seslenmiş. Zavallı kız başına gelenleri açık yüreklilikle anlatmış, tabii anlatırken ağzından elmaslar dökülmeye devam etmiş. "Tamamdır bu iş," demiş annesi. "Senin de gitmen lazım kızım. Hadi Fanchon, gördün mü bak kardeşin konuşurken ağzından neler çıkarıyor. Aynı yetenek sende de olsa fena mı olur? Tek yapman gereken gidip pınardan su çekmek ve yaşlı bir kadın senden su istediğinde ona güzelce su vermek." "Yok ya," demiş haşin kız. "Ben pınardan su çekeceğim öyle mi?" "Oraya gitmeni istiyorum," demiş annesi. "Hem de hemen." Büyük kız söylene söylene gitmiş. Evdeki en güzel gümüş güğümü almış. Pınar başına varır varmaz muhteşem giyimli bir hanımefendi ormandan çıkıp ondan su istemiş. Bu kardeşine görünenle aynı periymiş. Ama bu kızın nezaketsizliğinin nereye varabileceğini görmek için prenses kılığına girmiş. "Ben buraya sana su vermek için gelmedim herhalde," demiş kaba kız. Yaşlı kadına su vermek için
Bilerek gümüş güğüm getirdim. Bence sen eğil de pınardan kendin iç. Çok da yardımsever değilsin, demiş peri öfkelenmeden. Pekala, madem bu kadar kötü kalplisin sana da bir armağanım var. Her konuştuğunda ağzından bir yılan ya da kara kurbağası çıkacak. Annesi kızını görür görmez bağırmış. Ne oldu kızım? Ne olacak anne, demiş kaba kız ve ağzından 2 engerek yılanıyla 2 kara kurbağası çıkmış. Tanrım, diye bağırmış annesi. Bu da ne böyle? Hep o kardeşinin yüzünden bedelini ödeyecek. Gidip onu dövmek için hemen koşmuş. Zavallı kız kaçmış ve kendini kurtarmak için en yakın ormana dalmış. Kralın oğlu avdan dönerken onunla karşılaşmış. Güzel bir kız olduğunu fark etmiş ve ormanda tek başına ne yaptığını, neden ağladığını sormuş. Ah, sormayın efendim, annem beni evden kovdu. Ağzından 5-6 inci, bir o kadar da elmas çıktığını gören prens, bunların nereden geldiğini söylemesi için yalvarmış. Kız tüm macerayı bu sefer de ona anlatmış. Kralın oğlu ona aşık olmuş ve bunun başka herhangi bir kızın verebileceği çeyizden çok daha değerli bir hediye olduğunu düşünerek onu kralın sarayına götürmüş. Orada evlenmişler. Ablasına gelince kendisinden o kadar nefret ettirmiş ki en sonunda annesi onu evden kovmuş. Talihsiz kız kendisini kabul edecek kimseyi bulamadan bayağı bir koştuktan sonra bir korunun köşesinde ölmüş. Kül kedisi. Bir zamanlar dul kalmış ve 2. evliliğini yapmış bir adam varmış. Bu adam o zamana kadar görülmüş en kibirli kadınla evlenmiş. Kadının her yönüyle kendisine benzeyen, huylarını da ondan almış 2 kızı, adamınsa inanılmaz derecede tatlı ve kibar bir kızı varmış. Dünyanın en iyi insanına, yani annesine çekmiş bu kız. Düğün biter bitmez, üvey annenin huysuzluğu ortaya çıkmış. Kendi kızlarını daha çekilmez gösteren bu kızın iyi meziyetlerine dayanamıyor, evdeki tüm işleri onun sırtına yüklüyormuş. Bulaşıkları yıkayan da oymuş, merdivenleri silen de, üvey annenin ve diğer 2 kızın odasını temizleyen de. Üvey kız kardeşleri, en şık yatakların ve boy aynalarının olduğu, parke döşemeli odalarda uyurken o, evin tepesinde, tavan arasında, kuru ot dolu bir minderin üzerinde uyuyormuş. Zavallı kız her şeye sabırla katlanmış. Bu durumdan babasına yakınmaya cesaret edememiş. Zaten etse de babası onu azarlarmış. Çünkü karısının sözünden çıkmazmış. Evdeki işleri bitirdikten sonra şöminenin köşesine çekilip küllerin içinde oturduğu için evde ona genellikle küllük diyorlarmış. Ablası kadar acımasız olmayan küçük kardeşse onu kül kedisi diye çağırıyormuş. Üstündeki perişan kıyafetlere rağmen kül kedisi, şatafatlı elbiseler giyen kardeşlerinden 100 kat daha güzelmiş. Bir gün kralın oğlu bir balo düzenleyip yüksek çevreden herkesi davet etmiş. Ülkede hatırı sayılır bir öneme sahip oldukları için bizim 2 genç hanım da baloya çağrılmış. Halinden memnun 2 kız, kendilerine uygun elbiseyi ve saç modelini seçmekle meşgulmüş ki bu da kül kedisi için yine bir zahmet demekmiş, çünkü kardeşlerinin kıyafetlerini ütüleyen, manşetlerini kolalayan oymuş. Evde o gün ne giyileceğinden başka bir şey konuşulmaz olmuş. Ben kırmızı kadife ceketimi giyip İngiliz süslemelerimi takacağım, demiş büyük kız. Benim basit bir eteğim olacak ama altın çiçekli mantomu giyip elmaslı firketemi takacağım. Hiç de fena sayılmaz bence, demiş küçük kardeş. Saçlarını çift sıra bukle yapması için şehirdeki en iyi kuaförü getirtmişler ve en iyi mağazadan yelpazeler aldırmışlar. Kül kedisini çağırıp fikrini sormuşlar çünkü onun zevki iyiymiş. Kül kedisi onlara müthiş tavsiyeler vermiş. Hatta saçlarını bizzat yapmayı teklif etmiş. Onlar da seve seve kabul etmiş. Saçlarını yaparken ona şöyle demişler:
Baloya gitmek istemez miydin kül kedisi? Kardeşlerim, lütfen dalga geçmeyin benimle. Öyle yerler bana göre değil. Haklısın. İnsanlar bir küllüğün baloya gittiği görürse çok güler. Kül kedisinin yerinde başkası olsa kızların saçlarını kötü yapardı. Ama o iyi bir insanmış ve buna kalkışmamış. İki kız da o kadar mutlu olmuşlar ki yemek yemeden neredeyse 2 gün geçirmişler. Bellerini inceltmek için sıktıkları bir düzineden fazla bağ koparmışlar. Aynanın karşısından ayrılmaz olmuşlar. Nihayet mutlu gün gelmiş ve baloya doğru yola çıkmışlar. Kül kedisi olabildiğince uzun süre arkalarından izlemiş, gözden kaybolduklarında da ağlamaya başlamış. Onu gözyaşları içinde gören vaftiz annesi derdinin ne olduğunu sormuş. İsterdim ki, hıçkırıklara boğulduğundan cümlelerini bitirememiş. Bir peri olan vaftiz annesi şöyle demiş: "Baloya gitmeyi çok isterdin değil mi?" "Ah evet," demiş kül kedisi iç çekerek. "Peki öyleyse, iyi bir kız olacaksan seni oraya göndereceğim." Onu odasına götürdükten sonra, "Bahçeye inip bana bir bal kabağı getir bakalım," demiş. Kül kedisi baloya gitmesine nasıl yardım edeceğini anlamamış, lakin bulabildiği en güzel bal kabağıyla vaftiz annesinin yanına dönmüş. Vaftiz annesi bal kabağını oyup sadece kabuğunu bırakmış ve asasıyla vurarak onu yaldızlı, güzel bir arabaya çevirmiş. Sonra fare kapanına doğru gitmiş ve 6 farenin hala yaşadığını görmüş. Kül kedisine kapanın ağzını biraz kaldırmasını söyleyip çıkan her fareye yine asasıyla vurmuş ve her birini güzel atlara dönüştürmüş. Böylece gri renkli, 6 atlı bir araba meydana gelmiş ama arabacıyı neyden yapacağını bilememiş. "Ben bir de sıçan kapanına bakayım," demiş kül kedisi. "Onlardan da arabacı yaparız." "Haklısın," demiş vaftiz annesi. "Git bir bak." Kül kedisi içinde kocaman 3 sıçanın bulunduğu kapanı getirmiş. Peri üçünden birini, en gür sakallıyı alıp ona dokunduktan sonra o güne dek görülen en güzel bıyıklardan birine sahip şişman bir arabacıya dönüştürmüş. Ardından kül kedisine dönerek "Şimdi bahçeye geri git," demiş. "Orada su kovasının arkasında 6 kertenkele bulacaksın. Onları bana getir." Kül kedisi, kertenkeleleri getirir getirmez vaftiz annesi onları alıp 6 uşağa çevirmiş. Alacalı kıyafetleriyle hemen arabanın arkasına tırmanıp, sanki hayatları boyunca başka hiçbir şey yapmamış gibi sıkıca tutunmuşlar. Peri sonra, "İşte," demiş. "Baloya gitmen için her şey hazır, mutlu musun?" "Evet ama bu eski püskü kıyafetlerle mi gideceğim?" Vaftiz annesi asasıyla dokunur dokunmaz kül kedisinin kıyafetleri, hepsi değerli taşlarla süslenmiş altın ve gümüş kumaşlı bir elbiseye dönüşmüş. Peri ona bir de dünyanın en şirin cam ayakkabılarını vermiş. Kül kedisi iyice süslenip püslendikten sonra arabaya binmiş ama vaftiz annesi, ne olursa olsun gece yarısını geçmeden dönmesini tembihlemiş. Baloda daha fazla kalırsa, arabasının balkabağına, atların fareye, uşakların kertenkeleye, kıyafetlerinin de paçavraya geri döneceğini söylemiş. Kül kedisi, vaftiz annesine gece yarısından önce baloyu terk edeceğine söz vermiş. Sevinçten yerinde duramayarak yola çıkmış. Tanımadıkları önemli bir prensesin geldiğini duyan kralın oğlu, onu karşılamak için koşturmuş ve arabadan inerken elinden tutup balonun düzenlendiği salona götürmüş. İçeri girdiklerinde büyük bir sessizlik olmuş. Danslar yarıda kesilmiş, kemanlar bırakılmış. Herkes bu yabancı kızın güzelliğini seyretmek için dikkat kesilmiş. Duyulan tek şey karman çorman seslermiş. Vay be, ne kadar da güzel. Kral bile yaşlı başlı haliyle ona bakmaktan kendini alamıyormuş. Yanındaki kraliçeye
böyle güzel ve tatlı bir insan görmeyeli çok uzun zaman olduğunu fısıldamış. Tüm hanımlar ertesi gün benzerlerine sahip olmak için kül kedisinin kıyafetlerini ve saç modelini incelemiş. Tek temennileri öylesine güzel kumaşlar, öylesine usta kuaförler bulmakmış. Kralın oğlu onu şeref köşesine oturtmuş. Kısa süre sonra da dansa davet etmiş. Kül kedisi öyle zarif dans ediyormuş ki görenler ona 2 kat hayran kalmış. Hiçbir şeyin eksik olmadığı bir sofra hazırlanmış ama prens tek bir lokma bile yememiş. Prensesi izlemekle meşgulmüş. Prenses gidip kız kardeşlerinin yanına oturmuş. Prensin ona verdiği portakal ve limonlardan uzatmış. 2 kız kardeş çok şaşırmış çünkü onu tanımıyorlarmış. Sohbete dalmışlarken kül kedisi saatin 11:45'i çaldığını duymuş. Misafirlere hemen selam verip tüm hızıyla oradan ayrılmış. Eve varınca gidip vaftiz annesini bulmuş ve ona teşekkür ettikten sonra yarın baloya tekrar gitmek istediğini, çünkü prensin çok rica ettiğini söylemiş. Baloda olup bitenleri vaftiz annesine anlattığı sırada kız kardeşleri kapıya vurmuş. Kül kedisi kapıyı açmaya gitmiş. Ardından gözlerini ovuşturup daha yeni kalkmış gibi yaparak kızlara şöyle demiş: "Ne kadar da geç kaldınız." Aslında onlar gittiğinden beri bir an olsun uyumamış. Kardeşlerinden biri, "Eğer baloya gelseydin hiç canın sıkılmazdı." demiş. Dünyanın en güzel, şimdiye dek görülmüş en güzel prensesi geldi. Bize de çok sıcak davrandı. Portakal ve limon verdi. Kül kedisinin sevinçten kalbi küt küt atıyormuş. Onlara bu prensesin adını sormuş ama kimsenin onu tanımadığını, o gidince prensin çok üzüldüğünü ve kim olduğunu bulmak için dünyaları vermeye hazırmış gibi göründüğünü söylemişler. Kül kedisi gülümseyerek, "Çok mu güzeldi sahiden?" diye sormuş. "Tanrım, ne kadar da mutlusunuz. Ben de göremez miyim onu?" "Ah, lütfen Matmazel Javotte, şu her gün giydiğiniz sarı elbiseyi ödünç verin bana." "Ciddi misin sen?" demiş Matmazel Javot. "Ne parlak fikir ama, elbisemi bir küllüğe ödünç vermek ha? Aklımı kaçırmış olmam lazım bunun için." Kül kedisi böyle bir cevabı zaten beklediğinden hiç üzülmemiş. Aksine kız kardeşi elbisesini ödünç vermek isteseymiş, kendini daha çok mahcup hissedermiş. Ertesi gün 2 kız kardeş yine baloya gitmişler. Kül kedisi de katılmış ama bu sefer önceki günden de süslüymüş. Prens yanından hiç ayrılmayıp ona sürekli tatlı hikayeler anlatmış. Genç kız bu eğlencenin tadını çıkarırken vaftiz annesinin öğüdünü unutmuş. Saati henüz 11 sanırken gece yarısı çanını duyunca kalkıp bir ceylan gibi hoplaya zıplaya kaçmış. Prens peşinden gitmiş ama onu yakalayamamış. Genç kız kaçarken cam ayakkabılarından tekini düşürmüş. Prens onu özenle yerden almış. Kül kedisi kötü kıyafetleriyle arabasız, uşaksız, nefes nefese dönmüş eve. Tüm ihtişamından geriye düşürdüğü cam ayakkabının diğer eşinden başka bir şey kalmamış. Saray muhafızlarına bir prensesin çıktığını görüp görmedikleri sorulmuş. Bir hanımefendiden ziyade köylüye benzeyen, paçavralar içindeki genç bir kızdan başkasını görmediklerini söylemişler. 2 kız kardeşi eve dönünce kül kedisi yine çok eğlenip eğlenmediklerini, güzel prensesin tekrar gelip gelmediğini sormuş. Geldiğini ama gece yarısı olur olmaz apar topar kaçtığını, koşarken dünyanın en tatlı cam ayakkabılarından birini düşürdüğünü, prensin onu aldığını ve balonun geri kalanında sadece ona baktığını söylemişler. Prensin bu ayakkabının sahibine deliler gibi aşık olduğunun, gün gibi açık olduğunu da eklemişler. Haklılarmış, zira birkaç gün sonra prens bir duyuru yaptırıp ayağı bu ayakkabıya tam uyan kişiyle evleneceğini bildirmiş. Önce prenseslerde, sonra düşeslerde, sonra da tüm sarayda denemeye başlamışlar ama boşuna.
Sıra iki kız kardeşe gelmiş. Ayaklarını bu ayakkabıya sokmak için ellerinden geleni yapmışlar. Ama onlar da başaramamış. Onları izleyen ve ayakkabısını tanıyan kül kedisi gülerek şöyle demiş: "Bakalım, benim ayağıma olacak mı?" Kardeşleri gülmeye, onunla alay etmeye başlamış. Ayakkabıyı denetmekle görevli ve kül kedisine dikkatle bakarken çok güzel olduğunu düşünen beyefendi ise onun haklı olduğunu, her kıza denetme emri aldığını söylemiş. Kül kedisini oturtup önüne eğildiğinde bal mumu gibi pürüzsüz ayaklarının ayakkabıya hiç zorlanmadan girdiğini görmüş. İki kız kardeş hayrete düşmüşler, lakin asıl şaşkınlığı kül kedisi ayakkabının diğer eşini cebinden çıkarıp ayağına geçirdiğinde yaşamışlar. Tam o anda vaftiz anne gelip asasını kül kedisinin kıyafetlerine değdirmiş ve onu diğer tüm elbiselerin görkemlisi haline getirmiş. Bunun üzerine iki kız kardeş baloda gördükleri güzel prensesi tanımışlar. Ona çektirdikleri tüm acılar, yaptıkları tüm kötülükler için af dilemek üzere ayaklarına kapanmışlar. Kül kedisi onları kaldırıp sarılarak tüm kalbiyle affettiğini söylemiş ve kendisini her zaman sevmelerini istemiş. Baloya gittiği zamanki gibi süslenmesinin ardından onu genç prensin yanına götürmüşler. Prens onu her zamankinden daha güzel bulmuş ve birkaç gün sonra evlenmişler. Güzel olduğu kadar iyi kalpli kül kedisi, iki kız kardeşini saraya yerleştirmiş ve aynı gün onları sarayın iki önemli beyefendisiyle evlendirmiş. Perçemli Rike. Bir zamanlar bir kraliçenin oğlu olmuş. Bu çocuk o kadar çirkin, o kadar biçimsizmiş ki insanlar uzun süre onun bir insan olup olmadığından şüphelenmişler. Doğumunda orada bulunan bir peri, buna rağmen sevileceğini çünkü çok zeki olacağını söylemiş. Ona verdiği yetenek sayesinde en çok sevdiği kişiye kendi zekası kadar zeka bahşedebileceğini de eklemiş. Bu sözler dünyaya bu kadar çirkin bir yavru getirdiği için çok üzülen zavallı kraliçeyi az da olsa teselli etmiş. Bu çocuğun konuşmaya başlar başlamaz binlerce güzel şey söylediği ve yaptığı her hareketinde bir tür ustalık barındırdığı da doğrudur. Dünyaya başında ufak bir perçemle geldiğini söylemeyi de az kalsın unutuyordum. Bu yüzden kendisine Perçemli Rike denmiş, Rike onun soyadıymış. 7-8 yılın sonunda komşu bir krallığın kraliçesi ikiz kız çocuklar doğurmuş. İlk doğan kız gün ışığından bile güzelmiş. Kraliçe onu görünce o kadar mutlu olmuş ki hissettiği aşırı sevincin ona zarar vermesinden korkmuş. Perçemli Rike'nin doğumuna tanıklık eden aynı peri de oradaymış ve kraliçenin aşırı sevincini hafifletmek için ona bu prensesin zeki olmayacağını, ne kadar güzelse o kadar aptal olacağını söylemiş. Bu sözler kraliçenin sevincini kursağında bırakmış ama çok daha büyük bir üzüntüyü birkaç dakika sonra hissetmiş. Zira doğurduğu ikinci kız son derece çirkinmiş. "Bu kadar üzülmeyin kraliçem," demiş peri. "Kızınız bunun karşılığını başka yerden alacak. O kadar zeki olacak ki çirkinliğini kimse fark etmeyecek." "Tanrı böyle uygun görmüş demek ki," diye yanıtlamış kraliçe. "Peki ama bu kadar güzel olan ablasına az da olsa zeka vermenin bir yolu yok mu?" "Zeka konusunda bir şey yapamam kraliçem. Güzellik konusundaysa her şeyi becerebilirim ve sizi memnun etmek için elimden ne gelirse onu yaparım. Bu yüzden ona sevdiği bir kişiyi güzel kılma yeteneği bahşediyorum." Bu iki prenses büyüdükçe mükemmellikleri de artmış ve her yerde büyük kızın güzelliğinden, küçüğün zekasından bahsedilir olmuş. Öte yandan yaşla beraber kusurları da artıyormuş. Küçük kız baktıkça çirkinleşiyor, ablası günden güne aptallaşıyormuş. Sorulanlara ya hiçbir cevap vermiyor ya da saçma sapan şeyler söylüyormuş. O kadar beceriksizmiş ki
4 porselenden birini kırmadan şömine rafına dizemiyor, bir bardak suyun yarısını üstüne dökmeden içemiyormuş. Güzellik, genç bir insanda büyük bir avantaj olsa da yan yana geldiklerinde küçük kardeş, ablasına her zaman daha ağır basıyormuş. İnsanlar güzelliğini görmek ve hayran hayran bakmak için önce büyük kardeşin yanına gidiyor ama çok geçmeden küçük kardeşin yanına dönüp onun söylediği binlerce hoş sözü dinliyormuş. 15 dakika içinde büyük kızın yanında kimsenin kalmaması ve herkesin küçük kızın etrafında toplaşması çok şaşırtıcıymış. Büyük kardeş her ne kadar aptal olsa da bu durumu fark ediyormuş ve tüm güzelliğini kardeşinin yarısı kadar zekaya sahip olmak için hiç düşünmeden vermeye hazırmış. Kraliçe çok akıllı bir kadın olmasına rağmen kızının aptallığını defalarca yüzüne vurmaktan kendini alamamış. Bu durumda zavallı prensesi neredeyse kederinden öldürüyormuş. Bir gün bahtsızlığını ağlamak için ormana çekildiğinde çok çirkin ve şekilsiz ama şahane giyimli, kısa boylu bir adamın ona doğru yaklaştığını görmüş. Güzel prensesin her yerde dolaşan resimlerine aşık olan, onu görüp onunla konuşma zevkini tatmak için babasının krallığını terk eden genç prens, perçemli Rikey'miş bu. Böyle yalnız başınalarken karşılaştıkları için çok mutlu olmuş ve ona büyük bir saygı, büyük bir nezaketle yaklaşmış. Bilindik iltifatları sıraladıktan sonra genç kızın çok hüzünlü olduğunu fark edince şöyle demiş: "Anlayamıyorum hanımefendi. Sizin kadar güzel biri nasıl bu kadar üzgün olabilir? Binlerce güzel insan tanımış olmamla övünebilirsem de sizin güzelliğinizin yanına yaklaşan tek kadın bile görmediğimi rahatlıkla söyleyebilirim." Prenses yalnızca "Çok kibarsınız efendim," demiş. Güzellik öyle büyük bir avantajdır ki geri kalan her şeyin yerini tutması gerekir. Bu güzelliğe sahip olduğumuzda bizi üzebilecek fazla şey göremiyorum. Bu kadar güzel ve aptal olmaktansa sizin kadar çirkin ve zeki olmayı tercih ederdim. Zekayı ona sahip olmadığınız inancından daha açık seçik gösteren bir şey yoktur. Zira bu niteliğin doğası gereği ne kadar zekiyseniz, öyle olduğunuza o kadar az inanırsınız. Orasını bilemiyorum ama çok aptal olduğumu gayet iyi biliyorum. Beni öldüren kederin nedeni de bu. Hanımefendi, sizi üzen buysa, kederinize kolaylıkla son verebilirim. Nasıl yapacaksınız bunu? Sahip olduğum güçle, benimki kadar bir zekayı en sevdiğim kişiye bahşedebilirim. Bu kişi de siz olduğunuza göre, benimle evlenmeyi kabul etmeniz şartıyla böyle bir zekaya sahip olmak sizin elinizde. Prenses şaşkınlıktan dona kalmış ve hiçbir şey diyememiş. Bu teklifin canınızı sıktığını görebiliyorum ve buna hiç şaşırmadım, demiş perçemli Rike. Karara varmanız için size tam 1 yıl veriyorum. Prenses, zeki olmayı o kadar çok istiyormuş ki, bu 1 yılın hiç geçmeyeceğini sanmış. Bu yüzden kendisine yapılan teklifi hemen kabul etmiş. Perçemli Rike'ye 1 yıl sonra kendisiyle yine aynı günde evleneceğinin sözünü verir vermez, içinde bir şeylerin değiştiğini hissetmiş. Hoşuna giden her şeyi dile getirmekte ve bunu ona güzel, rahat ve doğal bir şekilde söylemekte hiç zorlanmamış. Perçemli Rike ile tatlı ve romantik bir sohbete başladığı andan itibaren öyle bir parıldamış ki, prensin ona kendisindeki zekadan çok daha fazlasını verdiğini düşünmüş. Prenses saraya döndüğünde, saray halkı böyle ani ve kökten bir değişim karşısında ne düşüneceklerini bilememiş. O güne kadar ağzından ne kadar budalaca söz duymuşlarsa, bu sefer de o kadar makul ve zekice şeyler işitiyorlarmış. Tüm saray halkı tarifi imkansız bir sevinç yaşamış. Bundan memnun olmayan sadece küçük kardeşmiş. Çünkü artık ablasına karşı zeka avantajı da elinden alınınca, ablasının yanında çirkin bir maymun gibi kalıyormuş. Kral bile onun fikirlerine göre hareket ediyor. Hatta bazen konseyi onun odasında topluyormuş.
Bu değişimin söylentisi yayılırken, komşu krallıkların tüm genç prensleri de kendilerini ona beğendirmek için çaba sarf ediyormuş. Hemen hemen hepsi ona evlenme teklif etmiş ama prenses onları yeterince zeki bulmuyormuş. Hiçbirine söz vermeden hepsini dinlemiş. Gel gelelim öyle zengin, öyle güçlü, öyle esprili ve öyle yakışıklı biri çıkmış ki prenses ona karşı hoş duygular hissetmekten kendini alamamış. Bunu fark eden babası, eş seçiminin onun bileceği bir iş olduğunu ve kararı ona bıraktığını söylemiş. İnsan ne kadar akıllı olursa bir meselede kesin karara varması o kadar zorlaştığından, babasına teşekkür eden prenses, bu konuyu düşünmek için kendisine zaman vermesini istemiş. Bu konu üzerinde rahatça düşünebilmek için perçemli Rike ile karşılaştığı ormanda yürüyüşe çıkmış. Bir yandan yürüyüp bir yandan derin hayallere dalmışken ayaklarının altında boğuk bir gürültü duymuş. Bir ileri bir geri gidip gelen, hareket eden insan seslerine benziyormuş. Daha dikkatli kulak kesildiğinde içlerinden birinin "Şu tencereyi bana getir" dediğini duymuş. Diğeri "Şu kazanı bana ver" derken öteki "Ateşe biraz odun koy" diye bağırıyormuş. Aniden yer yarılmış ve ayaklarının altında muhteşem bir şölen hazırlamak için gerekli aşçılar, mutfak eşyaları ve her türden görevliyle dolu büyük bir mutfağa benzeyen bir yer belirmiş. İçinde 20-30 kişilik bir grup varmış. Bir açıklıktaki çok uzun bir masanın etrafına kurulmuşlar ve ellerinde küçük şişler, başlarında tilki kuyruklarıyla süslenmiş şapkalar, uyumlu bir şarkının ritminde çalışmaya koyulmuşlar. Bu manzara karşısında şaşıran prenses, kimin için çalıştıklarını sormuş. "Prens Perçemli Rike için," demiş ekip başı gibi duranı. "Yarın düğünü var." Prenses daha önce hiç şaşırmadığı kadar şaşırmış ve 1 yıl önce bugün Prens Perçemli Rike'ye verdiği evlenme sözünü hatırlayarak bayılacak gibi olmuş. Bu sözü o ana kadar hatırlamamasının sebebi o zamanlar aptal olması ve prensin ona bahşettiği zeka ile birlikte tüm budalalığını unutmasıymış. Yürüyüşüne devam edip daha 30 adım bile atmamışken yiğit ve muhteşem Perçemli Rike evlenmek üzere olan bir prens gibi karşısına çıkmış. "Görüyorsunuz hanımefendi," demiş. "Verdiğim sözü unutmadım ve sizin de verdiğiniz sözü yerine getirmek için geldiğinize şüphem yok. Size karşı dürüst olacağım," demiş prenses. "Bu konuda kararımı henüz veremedim ve sanırım asla da veremeyeceğim." "Hanımefendi, beni şaşırtıyorsunuz," demiş Perçemli Rike. "Anlayışsız, sağduyudan yoksun bir adamla uğraşıyor olsaydım kesinlikle çok zor bir duruma düşerdim. Öyle biri bana bir prensesin sözünü tutması gerektiğini söylerdi. Madem ki söz verdim, onunla evlenmem gerektiğini söylerdi. Lakin şu anda konuştuğum kişi dünyanın en makul insanı olduğu için gerekçemi anlayacaktır. Hatırlarsınız, aptalın tekiyken bile sizinle evlenme kararını verememiştim. Bugün insanlarla ilişkimi daha da zorlaştıran bu zekayla o zaman alamadığım kararı almamı nasıl beklersiniz? O gün gerçekten benimle evlenmeyi düşündüyseniz, aptallığımı alıp daha net görmemi sağlamakla hata etmişsiniz." Prens şöyle karşılık vermiş. "Az önce belirttiğiniz gibi, sağduyudan yoksun bir adam sözünüzü tutmadığınız için sizi ayıplamakta haklıysa, hayatımın tüm mutluluğunun bağlı olduğu bir durumda aynı hakka sahip olmadığımı nasıl düşünürsünüz? Sağduyulu insanların, sağduyusuz insanlardan daha kötü durumda olmaları mantıklı mı? Bir zamanlar zeki olmayı çok isteyen ve şimdi de öyle olan siz, nasıl bunu isteyebilirsiniz? İzin verin, sadede gelelim. Çirkinliğim dışında bende hoşlanmadığınız bir şey mi var? Soyumdan, karakterimden, huyumdan veya davranışlarımdan mı memnun değilsiniz?" "Kesinlikle hayır," demiş prenses. "Bu özelliklerinizin hepsinden memnunum. Öyleyse mutlu olacağım çünkü beni dünyanın en yakışıklı erkeğine çevirebilirsiniz." "Nasıl olacak o?" diye sormuş prenses.
Eğer beni dediğiniz kadar seviyorsanız olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bilin ki doğduğum gün bana istediğim kişiyi zeki kılma armağanını bahşeden peri, size de sevdiğinizi güzelleştirme yeteneğini bahşetti. O halde tüm kalbimle dünyanın en yakışıklı, en tatlı prensi olmanızı diliyorum. Bendeki güzellik kadar güzellik bahşediyorum size. Prenses bu sözleri söyler söylemez perçemli Rike, ona dünyanın en yakışıklı, en endamlı, en tatlı adamı gibi görünmüş. Kimileri bu dönüşümü perinin büyüsünün değil, tek başına aşkın meydana getirdiğini ileri sürüyor. Sevgilisinin sabrını, sağduyusunu, ruhunun ve aklının tüm iyi niteliklerini gören prensesin, artık onun vücudundaki bozuklukları, yüzünün çirkinliği, sırtının kamburluğunu görmediğini söylüyorlar. O zamana kadar onun korkunç bir şekilde topalladığını görürken, şimdi onda kendisini büyüleyen eğri bir poz gördüğünü iddia ediyorlar. Şaşı gözlerinin ona parıltılı geldiğini, bu bozukluğu yoğun bir aşkın işareti olarak aldığını, o büyük kırmızı burnunda savaşçı ve kahramansı bir şeyler bulduğunu ekliyorlar. Öyle ya da böyle, babasının rızasını alması şartıyla, prenses onunla hemen evlenmeye söz vermiş. Kızının zekasıyla tanınan perçemli Rike'ye değer verdiğini bilen kral, onu memnuniyetle damadı olarak kabul etmiş. Ertesi gün, tıpkı perçemli Rike'nin öngördüğü gibi çok önceden verdiği emirlere göre düğün gerçekleşmiş. Parmak çocuk. Bir zamanlar 7 çocuk sahibi, oduncu bir çift varmış. Bu çocukların hepsi de oğlanmış. En büyükleri 10 yaşında, en küçükleri 7 yaşındaymış. Oduncu kadının bu kadar kısa sürede, bu kadar çocuk sahibi olmasına insanlar şaşıyormuş ama bunun nedeni her işini çarçabuk halletmesi ve tek seferde en az 2 çocuk doğurmasıymış. Çok fakirlermiş ve çocukları onları daha da sıkıntıya sokuyormuş. Çünkü içlerinden hiçbiri henüz çalışmaya başlamamış. Onları asıl üzense en küçük çocuğun çok narin olması ve tek kelime etmemesiymiş. Bu bir zeka göstergesi olmasına rağmen onun çok aptal olduğunu düşünmüşler. Küçük bir çocukmuş ve dünyaya geldiğinde baş parmaktan biraz daha büyükmüş. Bu yüzden de ona parmak çocuk adını takmışlar. Bu zavallı çocuk evin günah keçisi olmuş ve her şey için onu suçlamışlar. Oysa kardeşlerin en kurnazı, en akıllısıymış. Az konuşur, çok dinlermiş. Şartların hayli çetin olduğu bir yıl gelmiş. Kıtlık o kadar büyükmüş ki bu zavallı çift çareyi çocuklarından kurtulmakta bulmuş. Bir akşam çocuklar uyuduğunda oduncu adam ateşin başında karısının yanına oturup kederden sıkışan kalbiyle ona şöyle demiş: "Görüyorsun, çocuklarımızı artık besleyemiyoruz. Gözlerimin önünde açlıktan ölmelerine dayanamam. Onları yarın ormana bırakmaya karar verdim. Çok kolay olacak. Tek yapmamız gereken onlar ateş için çalı çırpı toplarken görünmeden kaçmak." "Ah!" diye bağırmış oduncunun karısı. "Bir insan öz evlatlarını nasıl terk edebilir?" Kocası, içinde bulundukları büyük sefaletten uzun uzadıya bahsetse de boşunaymış. Kadın bir türlü razı gelmiyormuş. Fakirmiş ama çocukların anneleriymiş sonuçta. Buna rağmen açlıktan öldüklerini görmenin ne kadar acı verici olacağını düşünüp kocasının teklifini kabul etmiş ve ağlayarak yatağına gitmiş. Parmak çocuk tüm söylenenleri duymuş çünkü konuşmaya başladıklarını fark ettiğinde usulca kalkıp babasının iskemlesinin altına saklanmış. Sonra yatmaya gitmiş ama ne yapacağını düşünerek tüm gece uyumamış. Sabah erkenden kalkıp derenin kenarına gitmiş, ceplerini beyaz çakıl taşıyla doldurduktan sonra eve dönmüş. Yola çıktıklarında parmak çocuk bildiklerini kardeşlerine belli etmemiş. Sık ağaçlı bir ormana gitmişler. 10 adım uzaklaşsalar birbirlerini göremeyecekleri bir ormanmış bu. Oduncu odun kesmeye başlamış,
ve çocuklarını ateş için ince dal toplamaya göndermiş. Anne ve baba onlar dal toplamakla meşgulken sessiz sedasız uzaklaşıp küçük dolambaçlı bir yoldan kaçmışlar. Çocuklar yalnız kaldıklarında avazları çıktığınca bağırmaya, ağlamaya başlamışlar. Parmak çocuk onların ağlamasına aldırmamış. Eve nasıl dönüleceğini biliyormuş çünkü yol boyunca cebindeki küçük beyaz çakılları yere bırakmış. Onlara şöyle demiş: "Korkmayın kardeşlerim, annemiz ve babamız bizi burada bıraktı ama ben sizi eve geri götüreceğim. Siz sadece beni takip edin." Parmak çocuğu takip etmişler ve ormana geldikleri aynı yoldan eve kadar dönmüşler. Önce içeri girmeye cesaret edememişler. Kapının önünde durup anneleri ve babalarının ne konuştuğunu dinlemeye başlamışlar. Oduncu çift eve döndüklerinde köyün efendisi onlara 10 altın göndermiş. Bu para çok daha uzun zaman önce almaları gereken, artık ümitlerini kestikleri bir paraymış. Neredeyse açlıktan ölecekleri sırada onlara resmen yeniden hayat vermiş. Oduncu adam karısını hemen kasaba göndermiş. Oduncu kadın uzun zamandır yemek yemediğinden 2 kişilik akşam yemeği için gerekenin 3 katı et satın almış. Karınları doyduğunda kocasına şöyle demiş: "Ah, nerede benim zavallı yavrularım? Bizden kalanlarla bile doyarlardı. Senin yüzünden, Guillaume, sen bırakmak istedin onları. Pişman olacağımızı söylemiştim. O ormanda ne yapıyorlardır şimdi? Tanrım, belki de kurtlar çoktan yemiştir onları. İnsan değilsin sen. İnsan olan çocuklarını öyle bırakmaz." Kadın pişman olacaklarını, onu önceden uyardığını söyledikçe oduncu adamın sabrı sonunda tükenmiş. Kadını çenesini kapamadığı takdirde dövmekle tehdit etmiş. Kendisi de üzülmüyor değilmiş. Hatta belki de karısından daha fazla öfkeliymiş. Ama kadın bir dakika susmuyor, ona rahat vermiyormuş. Oduncu bu haliyle güzel konuşan kadınları çekici, haklı konuşanları bunaltıcı bulan adamlara benziyormuş. Oduncu kadın gözyaşları içinde tekrarlamış: "Ah, nerede benim zavallı yavrularım?" Bu sefer öyle bağırmış ki kapının önünde bekleyen çocuklar bunu duyup hep bir ağızdan şöyle demişler: "Buradayız, buradayız." Kadın gidip kapıyı hızla açmış ve onlara sarılarak şöyle demiş: "Sizi tekrar gördüğüme nasıl mutluyum canım yavrularım benim. Yorgunsunuz, açsınız, gelin içeri. Ya sen Piero, üstün başın çamur olmuş, gel de seni bir temizleyeyim." Piero en büyük oğluymuş. Anneleri onu diğerlerinden daha çok seviyormuş çünkü tıpkı kendisi gibi kızıl saçlıymış. Masaya oturup kalanları öyle bir iştahla yemişler ki anneleri ile babaları çok memnun olmuş. Ormanda yaşadıkları korkuyu anlatırlarken neredeyse hepsi aynı anda konuşuyormuş. Bu iyi insanlar çocuklarını tekrar yanlarında gördükleri için çok mutluymuş. Ama bu mutluluk 10 altın suyunu çekinceye dek devam etmiş. Sonrasında eski kederli günlerine geri dönmüşler ve çareyi yine onları ormana terk etmekte bulmuşlar. Bu defa başarısız olmamak için daha uzağa gitmeye karar vermişler. Bunu ne kadar gizlice planlasalar da parmak çocuk onları bu sefer de duymuş ve daha öncekinin aynısını yapmaya karar vermiş. Ne var ki beyaz çakılları toplamak için sabah erkenden kalkmasına rağmen dışarı çıkamamış çünkü evin kapısı 2 kez kilitlenmiş. Kara kara ne yapacağını düşünmeye koyulmuş. O sırada oduncu kadın onlara öğle yemeği için birer parça ekmek vermiş. Parmak çocuk da geçecekleri yollara çakıl taşı yerine kırıntı bırakabileceğini düşünerek ekmeği cebine atmış. Anne ile baba onları ormanın en sık ağaçlıklı, en karanlık yerine götürmüş ve oraya varır varmaz gizli bir yola saparak çocukları bırakıp kaçmış. Parmak çocuk çok da üzülmemiş, zira geçtikleri yollara serptiği ekmek kırıntıları sayesinde geri dönüş yolunu kolayca bulabileceğine inanıyormuş. Lakin ekmeklerden geriye tek bir kırıntı bile bulamayıp çok şaşırmış. Kuşlar gelip hepsini yemiş. İşte o zaman ümitsizliğe kapılmışlar. Yürüdükçe yollarını daha çok kaybetmiş,
iyice ormana iç kısımlarına doğru ilerlemişler. Gece çökmüş ve hepsini dehşete düşüren büyük bir rüzgar çıkmış. Dört bir taraftan onları yemeye gelecek kurtların ulumalarını duyduklarını sanmışlar. Ne konuşmaya ne de başlarını çevirmeye cesaret edebiliyorlarmış. Üstüne bir de onları iliklerine kadar ıslatan bir yağmur başlamış. Her adımda kayıp çamura düşüyorlarmış. Üstleri başları pisliğe bulanıyor, ellerini nasıl temizleyeceklerini bilemiyorlarmış. Parmak çocuk bir şeyler görebilme umuduyla bir ağacın tepesine tırmanmış. Her yöne dikkatlice bakarken ormanın çok ötesinde mum gibi küçük bir parıltı görmüş. Ancak ağaçtan indiğinde yine hiçbir şey göremeyip çok üzülmüş. Yine de ışık tarafına doğru kardeşleriyle bir süre yürüdükten sonra tam ormandan çıkarlarken onu tekrar görmüş. Ormanın derinliklerine girdiklerinde çok korkmuşlar. Çünkü ışığı gözden kaybediyorlarmış. Ama nihayet içinde mum yanan eve ulaşmayı başarmışlar. Hızla vurdukları kapıyı bir kadın açmış ve ne istediklerini sormuş. Parmak çocuk, ormanda kaybolmuş zavallı çocuklar olduklarını ve yatacak bir yer aradıklarını söylemiş. Bu şirin çocukları gören kadın ağlayarak şöyle demiş: "Vah yavrucaklar, nereye geldiniz siz böyle? Burada küçük çocukları yiyen bir devin yaşadığını bilmiyor musunuz?" Tıpkı kardeşleri gibi korkudan titreyen parmak çocuk, "Ne yazık ki bilmiyorduk teyzecim," demiş. "Ne yapacağız? Bizi içeri almazsanız ormandaki kurtlar da bu gece bizi yeme fırsatını asla kaçırmazlar. Öyle olacağına bizi bir devin yemesini tercih ederiz. Belki siz ondan rica ederseniz de bize acır." Devin karısı onları kocasından yarın sabaha kadar saklayabileceğini düşünerek çocukları içeri almış. Isınmaları için onları harıl harıl yanan ateşin başına oturtmuş. Ateş böyle yanıyormuş çünkü devin akşam yemeği için şişte bütün bir koyun varmış. Isınmaya başladıklarında kapıya sertçe 3-4 kez vurulduğunu duymuşlar. Dev evine dönmüş. Karısı çocukları yatağın altına saklayıp kapıyı açmış. Dev, yemeğin hazır olup olmadığını, şarabın açılıp açılmadığını sorduktan sonra hemen masaya oturmuş. Koyun hala kanlıymış ama dev zaten öyle tercih ediyormuş. Burnuna taze et kokusu geldiğini söyleyerek sağa solu koklamış. "Az önce derisini yüzdüğüm dananın kokusudur," demiş karısı. Karısına ters ters bakarak, "Taze et kokusu alıyorum dedim sana," demiş. "Burada benim bilmediğim bir şeyler dönüyor." Bunları dediği gibi masadan kalkarak doğruca yatağa gitmiş. "Aha," demiş. "Demek arkamdan iş çeviriyorsun, lanet kadın. Seni neden yemediğimi bilmiyorum. Yaşlı bir budala olduğun için çok şanslısın. Tam da bugünlerde 3 dev arkadaşım gelecekti. Bu avlar çok iyi oldu." Çocukları yatağın altından bir bir çıkarmış. Zavallı çocuklar merhamet dileyerek diz çökmüşler ama karşılarında devlerin en gaddarı varmış. Merhamet etmek şöyle dursun. Onları çoktan gözleriyle yemeye başlamış bile. Karısına eğer iyi bir sos yaparsa bunlardan çok güzel atıştırmalık olacağını söylemiş. Gidip büyük bir bıçak aldıktan sonra çocukların yanına dönüp elinde tuttuğu uzun bir taşta bu bıçağı bilemiş. Çocuklardan birini yakaladığı anda karısı şöyle demiş: "Gece gece ne yapıyorsun? Günler torbaya mı girdi?" "Sus sen," demiş dev. "Şimdi kesersem yarına etleri yumuşamış olur. Ama bir sürü et var zaten. Bir dana, 2 koyun, yarım da domuz var." "Haklısın. Onları iyice doyur. Yoksa dişimin kovuğuna bile gitmezler. Sonra da yatmaya götür." Yaşlı kadın çok sevinmiş ve onlara güzel bir yemek getirmiş ama çocuklar o kadar korkmuşlar ki bir lokma bile yiyememişler. Dostlarına iyi bir ziyafet çekeceğini düşünerek mest olan devse içmeye koyulmuş. Normalde içtiğinden 12 kadeh fazla içince beyni bulanmış ve mecburen gidip yatmış. Devin de daha çocuk yaşlarda 7 kızı varmış. Bu küçük devciklerin hepsinin teni bembeyaz,
Capcanlıymış. Çünkü tıpkı babaları gibi taze et yerlermiş. Ama gözleri yuvarlak ve gri, burunları kemerliymiş. Bir de birbirinden ayrık, keskin dişleri olan çok büyük bir ağızları varmış. Henüz babaları kadar kötü değillermiş ama gelecek vaat ediyorlarmış. Ara sıra sırf kanlarını emmek için küçük çocukları ısırdıkları olurmuş. Akşamları erkenden uyurlarmış ve 7'si de başlarına altın bir taç takarak büyük bir yatakta yatarmış. Aynı odada, aynı büyüklükte başka bir yatak daha varmış. Devin karısı buraya diğer 7 çocuğu yatırdıktan sonra gidip kocasının yanına uzanmış. Kızların altın taçlarını fark eden ve devin o akşam boğazlarını kesmediği için pişmanlık duymasından korkan parmak çocuk, gecenin bir yarısı kalkıp kendi başlığıyla kardeşlerininkileri çıkarmış. Usulca kızlara yaklaşıp bu başlıkları onların başlarına, taçları da kendisiyle kardeşlerinin başlarına takmış. Böylece dev, boğazını kesmek istediği çocuklar ile kızlarını karıştıracakmış. Plan tam da düşündüğü gibi işlemiş. Gece yarısı uyanan dev, bugünün işini yarına bıraktığı için pişman olmuş ve yataktan fırlayıp büyük bıçağını almış. "Gidelim bakalım," demiş. "Küçük atıştırmalıklarımız nasıllar bir bakalım. Aynı hatayı 2 kez yapmayalım." Eliyle yoklayarak kızlarının odasına çıkmış ve küçük çocukların yatağına yaklaşmış. Parmak çocuk hariç hepsi uyuyormuş. Devin ellerini başında hissettiğinde, kardeşlerinin başına da dokunduğunu fark ettiğinde çok korkmuş. Altın taçları hisseden dev, "Gerçekten mi?" demiş. "Yaptığım şu işe bak, dün akşam içkiyi fazla kaçırdım herhalde." Sonra kızlarının yatağına gitmiş ve çocukların küçük başlıklarını hissedince, "İşte," demiş. "Bizim yaramazlar da burada. Hadi başlayalım." Ardından 7 kızının boğazını hiç tereddüt etmeden kesmiş. İşini bu kadar çabuk hallettiği için sevinçle karısının yanına dönmüş. Parmak çocuk, devin horladığını duyar duymaz kardeşlerini uyandırmış ve onlara hemen giyinip kendisini takip etmelerini söylemiş. Usulca bahçeye inip duvarların üstünden atlamışlar. Neredeyse tüm gece korkudan titreye titreye, nereye gittiklerini bilmeden koşmuşlar. Dev uyandığında karısına, "Yukarı çık da dün akşamki ufaklıkları giydir," demiş. Dev kadın, kocasının onlara böyle iyi davranmasına çok şaşırmış. Aslında onları sosa bulamasını istediğinden şüphelenmemiş. Yukarı çıktığında kızlarını boğazlanmış, kanlar içinde yatarken görünce dehşete kapılmış. Önce bayılmış. Hemen hemen tüm kadınların böyle durumlarda başvurdukları ilk çaredir bu. Verdiği görevin yerine getirilmesinin uzun süreceğinden korkan dev, karısına yardım etmek için yukarı çıkmış. Odadaki korkunç sahne karşısında en az karısı kadar dehşete kapılmış. "Ah, ne yaptım ben?" diye bağırmış. "O uğursuzlar bunun bedelini ödeyecekler, hem de hemen." Derhal karısının suratına bir kap su döküp onu ayıltmış. "Çabuk bana 7 fersahlık botlarımı ver," demiş. "Onları yakalayacağım." Yola çıkmış ve uzun bir mesafe kat ettikten sonra sonunda zavallı çocukların yürüdükleri yola girmiş. Babalarının evine varmalarına 100 adım bile kalmayan çocuklar, devin dağdan dağa yürüdüğünü ve küçücük bir dereyi geçer gibi nehirleri aştığını görmüşler. Bulundukları yerin yakınında oyuk bir kaya gören parmak çocuk, 6 kardeşiyle beraber oraya saklanmış. Bir yandan da devi izliyormuş. Yaptığı uzun ve faydasız yolculuktan çok yorulan dev dinlenmek istemiş. Çünkü bu 7 fersahlık botlar onu giyen kişiyi çok yoruyormuş. Tesadüfen çocukların saklandığı kayanın üzerine oturmuş. Yorgunluğa daha fazla dayanamadığı için bir süre dinledikten sonra uyuyakalmış. Öyle korkunç bir şekilde horlamaya başlamış ki zavallı çocuklar o büyük bıçağı gördükleri zamanki kadar ürkmüşler. Parmak çocuk diğerleri kadar korkmamış ve onlara dev mışıl mışıl uyurken çabucak eve kaçmalarını, kendisi için endişelenmemelerini söylemiş. Parmak çocuğun talimatına uyan çocuklar hızla eve koşmuş.
Deve yaklaşan parmak çocuk, devin botlarını çıkarıp kendisi giymiş. Botlar çok büyükmüş ama peri işi olduklarından onu giyen kişinin ayaklarına göre büyüyüp küçülüyorlarmış. Böylece sanki onun ayağına göre yapılmışlar gibi tam oturmuşlar. Parmak çocuk hızla devin evine gitmiş. Orada kızlarının başında ağlayan kadını bulmuş. "Kocanız büyük tehlikede. Bir grup haydut onu yakaladı," demiş. "Altınlarını ve gümüşlerini vermezse onu öldürmekle tehdit ediyorlar. Hançeri boğazına dayadıkları anda kocanız beni fark etti ve gelip size olayı açıklamamı, sahip olduğu ne varsa bana vermenizi istedi. Yoksa ona hiç acımayacaklar. Acil bir durum olduğu ve benim dolandırıcılık yaptığımı sanmamanız için de 7 fersahlık botlarını bana giydirdi." Çok korkan kadın sahip olduğu her şeyi ona vermiş çünkü küçük çocukları yemesine rağmen dev hala iyi bir kocaymış. Devin tüm servetini sırtlayan parmak çocuk babasının evine dönmüş. Orada büyük bir mutlulukla karşılanmış. Bu son olaya inanmayan ve parmak çocuğun devden asla bir şey çalmadığını, sadece 7 fersahlık botları aldığını ileri sürenler var. Doğruyu söylemek gerekirse, bunda da hata bulmuyorlar zira dev, bu botları sadece küçük çocukların peşinden koşmak için kullanıyormuş. Bu insanlar, kendilerinin güvenilir kaynak olduğunu ilan ediyorlar çünkü güya oduncunun evinde yiyip içmişler. Dediklerine göre parmak çocuk devin botlarını giydiği bir zaman 200 fersah ötedeki ordunun savaştaki durumuyla ilgili büyük endişe duyulduğunu bildiği için doğruca saraya gitmiş. Kralı bulmuş ve ona isterse akşam olmadan orduyla ilgili yeni haberler getirebileceğini söylemiş. Kral bu işi başarırsa ona bir çuval dolusu gümüş vereceğini söylemiş. Parmak çocuk aynı akşam yeni haberlerle dönmüş ve onu meşhur eden bu yolculuğu sayesinde dilediği her şeyi kazanmış. Kral, emirlerini ulaştırması için ona büyük paralar ödemiş, genç hanımlarsa sevgililerinden haber almak için ona istediği her şeyi vermiş. Kocalarına haber ulaştırmasını isteyen kadınlar da varmış ama o kadar az para ödüyorlar ve o kadar seyrek mektup gönderiyorlarmış ki, parmak çocuk bu işlerden kazandıklarını hesaba katmaya tenezzül etmemiş. Bir süre daha postacı olarak çalışıp çok para biriktirdikten sonra babasının evine geri dönmüş. Onu tekrar gördüklerinde yaşadıkları sevinci hayal bile edemezsiniz. Tüm aileyi rahata kavuşturmuş. Babasıyla kardeşleri için iş kurup kendisi de mükemmel bir hayata kavuşmuş.